Gökyüzü bir orak darbesiyle yarıldığında her şey bir anlığına susmuştu. Uranos düşmüş, yer ile gök arasındaki o ezici sıkışma bir anda gevşemişti. Gaia'nın içindeki baskı hafiflemiş, gökyüzü biraz uzaklaşmış, evren sanki ilk kez derin bir nefes almış gibiydi. O boşalan yerde başka bir isim öne çıkmaya başladı. Kronos. Bu bölüm tahtını devirdiği babasından sadece gücü değil, korkuyu da miras alan bu tanrının nasıl bir dünya kurduğunu anlatıyor. Kronos'un sessiz çağı. Uranos düştükten sonra göğe bakanların dili yavaş yavaş onun adını bırakıp Kronos'un adını anar olmuştu. Evrenin başında duran yeni figür artık Kronos'tu. Zaman ağır akıyordu. Toprak verimli görünüyordu. Henüz insanlar sahnede bile yokken, dünya sanki dışarıdan bakıldığında yumuşak ve sakin bir çağ yaşıyormuş gibi duruyordu. Ama bu sakin yüzeyin altında kimsenin görmediği bir gölge dolaşıyordu. Göğü yerden koparan o orak darbesinden sonra Uranos'un sesi evrenin her yanına yayılmıştı. Beni nasıl indirdiysen, bir gün sen de kendi çocuğundan aynı akıbete uğrayacaksın. Bu cümle Kronos'un omzuna konmuş görünmez bir el gibi kaldı. Tahtına oturdu ama hiçbir zaman tam anlamıyla rahat oturamadı. Rhea ve ilk çocuklar. Hiçbir taht tek bir isimde kurulmamış. Kronos göğün en üstüne oturmuştu ama evrenin geleceği sessizce başka bir bedende büyüyordu. Rhea'da. Rhea yalnızca bir eş değil, yorulmak bilmeyen, besleyip taşıyan bir güçtü. Kronos'un yanında duruyor gibi görünse de asıl olarak yeni bir soyun kapısını kendi bedeniyle açıyordu. İlk çocuk Hestia doğdu. Henüz ocağın koruyucusu diye anılmıyordu belki ama varlığında evin sıcaklığı, toplanılan bir merkez duygusu vardı. Ardından Demeter geldi. Toprağın ürün vermesi, ekilenin karşılığını bulması, bereket fikri hep onun etrafında toplanacaktı. Sonra Hera doğdu. Ağır ve gururlu duruşuyla ileride göğün kraliçesi diye anılacak yüzü taşıyordu. Bir süre sonra erkek çocuklar da ardı ardına geldi. Hades, aşağıların, gömülen her şeyin gelecekteki efendisi olmaya adaydı. Poseidon ise sarsıntıları, dalgaları, derin suları hatırlatan bir güçle dünyaya geldi. Her bir çocuk evrenin başka bir yönünü taşıyor gibiydi. Evin ateşi, ekinlerin ritmi, evliliğin ağırlığı, yeraltının karanlığı, denizlerin hareketi. Ama bütün bu doğumların üstünde tek bir gölge asılı duruyordu. Uranos'un laneti. Lanetin içe konuşu, Kronos'un çözümü. Kronos, her doğumda aynı sesi işitirmiş gibi oluyordu. Uranos'un o lanetli cümlesi içinden hiç eksik olmazdı. Tehlikeyi dışarıdan bekleyen biri değildi. Asıl korkusu, kendi geleceğinin içeriden, kendi soyundan gelip onu bulmasıydı. Ve alışılmadık bir yol seçti. Hestia doğduğunda onu kucağına almadı. Ağzını açtı ve yuttu. Demeter doğdu. Aynı kader. Hera doğdu. O da Kronos'un karanlığının içine gitti. Hades, sonra Poseidon, her biri daha gökyüzüne bakamadan Kronos'un bedeninde kayboldu. Dışarıdan bakıldığında dünya hala sakindi. Ama Kronos'un içinde zaman durdurulmuş gibiydi. Doğmuş ama büyüyememiş, adları var ama hayatları yok, bir kuşak sıkışıp kalmıştı. 5 kez kaybetmenin ağrısı. Rhea için bu çağ bambaşka bir tat taşıyordu. Her doğum
dünyaya yeni bir ses getirme umuduydu. Yeni bir nefes, yeni bir bakış, yeni bir olasılık. Ama 5 kez üst üste aynı sahne yaşandı. Kucağına aldığı çocuk daha dünya yüzünü bile göremeden Kronos'un gölgesine gömüldü. Rhea, evrenin güçlü tanrıçalarından biriydi. Ama aynı zamanda kayıp üzerine kayıp yaşayan bir anneydi. Gaia'yı hatırlarsın. Uranos, korktuğu çocukları yerin derinliklerine bastırdığında Gaia içten içe ezilmişti. Şimdi benzer bir ağırlığı Rhea taşıyordu. Bu sefer bastırılanlar yerin altında değil, bir tanrının bedeninde sıkışıyordu. Ve her yeni doğum bu yükü biraz daha arttırıyordu. 6. Çocuk. Gizlenen isim. Rhea 6. kez hamile kaldığında hikayenin yönü değişmeye başladı. Artık biliyordu ki bu düzen böyle sürerse doğurduğu hiçbir çocuk gökyüzünü, denizi, toprağı gerçekten göremeyecek. Karnında taşıdığı bu çocuk henüz adı fısıldanmasa da evrenin en çok anılan isimlerinden biri olacaktı. Zeus. Çaresizlik Rhea'yı eski bir sese götürdü. Gaia. Kimi anlatılara göre Rhea, Gaia'ya sığınıp onunla bir plan hazırlamış. Bazı anlatılarda Uranos'un uzak bir yerden bu plana kendi hınzır gülüşünü kattığı da eklenmiş. Plan basitti ama riskliydi. Bu sefer doğan çocuk saklanacak, Kronos'a ise yalnızca bir ağırlık verilecekti. Taşta kurulan oyun. Doğum zamanı geldi. Zeus, Kronos'un gözlerinden uzakta, dünyanın saklı bir köşesinde doğdu. Kimi anlatılara göre bu yer, Girit'te İda Dağı'nın eteklerindeki bir mağaraydı. Rhea, mağaranın karanlığında çocuğunu dünyaya getirdi. Onu aceleyle sakladı, sonra eline ağır bir taş aldı. Taşı bezlere sardı. Yeni doğmuş bir bebek gibi sardı, sarmaladı. Sonra Kronos'un karşısına çıktı. Kronos bu sahneye alışkındı artık. Yeni bir çocuk doğduğunu duydu. Kollarına bırakılan bezlere sarılı ağırlığı hiç açmadan aldı ve tereddüt etmeden yuttu. O an evrenin üst katında pek bir şey değişmemiş gibi görünüyordu. Ama görünmeyen yerlerde denge yerinden oynamıştı. İlk kez gelecek tamamen yok edilmemiş, gizlenmişti. Taş, Kronos'un içinde ağır, anlamsız bir yük haline geldi. Asıl çocuk ise dünyanın kenarındaki bir mağarada nefes almaya devam etti. Saklanan gelecek. Böylece Kronos'un çağı, dışarıdan bakıldığında sakin görünen ama içinde bastırılmış bir kuşağın çığlığını taşıyan karanlık bir döneme dönüştü. Uranos, korktuğu çocukları yerin derinliklerine bastırmıştı. Kronos, kendi korkusunu bedeninin içine sakladı. Rhea ise aynı korkunun içinden başka bir yol açtı. Bu kez gelecek öldürülmedi, saklandı. Evrenin geleceğini taşıyan çocuk, şimdilik bir mağaranın karanlığında zamanı gelene kadar nefes alıyor. Bir sonraki bölümde o mağaranın içinden çıkan ismin nasıl büyüdüğünü, Kronos'un yuttuğu geçmişi nasıl tek tek geri çağırdığını ve evreni sarsacak büyük çatışmanın ilk adımlarını konuşacağız. Şimdilik bildiğimiz tek şey şu: Kronos her şeyi yuttuğunu sanıyor. Ama asıl hikaye onun ulaşamadığı bir yerde çoktan filizlenmeye başladı.